Heath Ledger'dan neler öğrenebiliriz? Bir psikopat gibi nasıl gülebiliriz? Hem de gerçek hayatta böyle bir psikopat görmemişken. Gerçekte Joker gibi bir psikopat görmeniz mümkün değil. O zaman böyle karakterleri nasıl canlandırabiliriz? Bir parça kekten herkese selamlar. Hi. Bu videoda bir efsaneden, Heath Ledger'dan oyunculuk taktiği kapmaya çalışacağız. Uzatmayalım ama işin eğlencesini de kaçırmayalım, değil mi? Heath'in Joker performansını 3 konuda ele alacağız. Ses, jestler ve mimikler. Hazırlık. Hemen zırvalamaya başlayalım. Heath öncelikle oynayacağı karakterin sesini bulmaya çalışıyor. Finding his voice is very important because when you find the voice, you find the breath within the voice. Sesinizin tonu, cümlede özellikle vurgulayarak söylediğiniz kelimeler sizin karakterinize has bir özelliktir. Bu yüzden oynayacağınız karakterin sesini çözerseniz karakteri daha iyi anlarsınız. Bir cümleyi öyle vurguladığınızda herkesin aklında kalan bir replik haline gelebilir. Why so serious? Heath, Brokeback Dağı'nda da sesini karaktere uygun yapmayı başarmış. He clenches his fist and bites his teeth the whole time. Zorlanarak çıkardığı sesler izleyicide o karakterin farklı gözükmesini sağlamış. Innes, I wanted him to be clenched and I wanted his mouth to be a clenched fist and I wanted the words to be just punching their way out from within. And just any form of expression had to be painful. And this thing grabs hold of us again in the wrong place, in the wrong time, and we're dead. He's played a character with very few words. That's the impression people get. That's why he's a good actor. He has the most lines in the movie. Joker'de de farklı bir ses tonu ve konuşma tarzı var. Tıpkı bir soytarı gibi. Ama zeki ve empatisi olmayan bir soytarı. Bu tarz herifler katiller gibi değildirler. 7 filmindeki gibi soğukkanlı bir seri katil, donuk ve tepkisiz konuşabilir. Ancak Joker tam olarak böyle değil. İnsanları öldürmek için çalışan biri değil de daha çok insanları değiştirmek için çalışan biri bu. İyi insanların da kötü olabileceğini göstermeye çalışan biri. The Joker wants to see that everybody has a price, that nobody is pure, and that even Batman can be bought or can be leveraged in such a way that he would compromise his principles. O yüzden Joker, soğukkanlı bir seri katil gibi konuşurken yerinde sabit durmaz. Hareketlidir ve bu bize her zaman her yerde bir tehlike yaratacakmış gibi hissettirir. Çünkü eskiden beri insanlar doğada hayatta kalabilmek için hareketli şeylerin zararlı olup olmadığını anlamaya çalışmıştır. Eski insanlar hayatlarını koruyabilmek için hareket eden her şeyin ne olduğunu anlaması gerekirdi. Hareket eden şey ona zarar verebilir mi? Yoksa zararsız bir şey mi? Bu tarz herifler olmadık anda olmadık tepkiler verebilirler. Şiddeti bir sihir gösterisi haline getirebilirler. I'm gonna make this pencil disappear. Cümlelerini bir anda yumuşak bir konuşma tarzından sert bir konuşma tarzına geçirebilir. He comes at me with the knife. Why so serious? Ciddi söylenmesi gereken şeyleri alaycı bir tavırda ifade edebilir. And you killed 6 of my friends. Korkması gereken yerde gülebilir. And why do you want to kill me? I don't want to kill you. Aslında gülmek zor bir iştir. Hele kamera karşısında. Bence eğer bir oyuncuyu rolünüz için test etmek istiyorsanız onun gülüşüne bakmak fayda sağlayacaktır. Oyuncu oynayacağı karakter gibi gülemiyorsa sıkıntı var demektir. Çünkü herkesin gülüşü farklıdır. Bu yüzden nasıl güldüğünüz de karakter açısından önemlidir. Gülmekten kastım kahkaha atmak tabii. Heath Ledger gülerken de normal bir insan gibi gülmüyor. Çünkü normal bir insanı oynamıyor. Bu herif deli oğlum. No, I'm not. Heath Ledger'ın Joker'de yaptığı başka bir şey de çıkardığı ağız sesleri. Bu dil hareketi karakterin bir tiki olmuş. Böyle bir karakterin takıntılı olması gerektiğini düşünebilirsiniz. Aslında bu bilerek yapılmamış. And of course, when you speak,
The feathering of the prosthetics became loosened. The last thing he's wanted to do is to go back and spend another 20 minutes or half an hour trying to get the lips glued back again. So he licked his lips. A lot. Ancak Natalie Portman'da da bahsettiğimiz gibi bu tarz hareketler karaktere bir farklılık katacaktır. Bu hareketler detaylarda gizlidir. It's a beautiful woman, and he has this very long hair, and he goes, beautiful woman, and he brushes his hair back as a masculine gesture, but it's very feminine. It's quite weird, and it gets a laugh. It's very funny. Burada niye böyle bir hareket yapmış? Well, hello, beautiful. Oradaki kadınla empati kurduğu için onun gibi mi davranmaya çalışıyor? Empatiden olmadığı kesin. Burada onunla dalga geçmek için böyle bir hareket yapmak istiyor gibi gözüküyor. Zaten bu sahnede Heath etraftaki her şeyle oynuyor. Sanki o bir palyaço ve etraftaki her şey de onun oyuncağı gibi. There was a crowd that side of the camera and this side of the camera. It was a very large crowd, so he didn't expect it to be so big. This feels like walking onto a stage. I wasn't prepared for so many people. How do I play this? And I said, well, you're a psychopath, so they're your toys. You play with your toys. Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. Heath'in Joker'de yaptığı dikkat çeken başka bir şey de ellerini kullanması. Fazla oynaşmanın tehditkar olabileceğinden bahsetmiştim. Eller filmlerde önemli bir güç sembolü gibidir. They're schemers. Schemers trying to control their little worlds. Bunu birçok filmde görebilirsiniz. Ancak buna başka bir videoda gireriz. Başkalarını kontrol altına almanın ve izleyicide tehlikeli bir karakter olduğunun izlenimini vermek için ellerini sıkça kullanmış. Özellikle bu hastane sahnesinde. Çünkü burada Joker bu dönek olmaya meyilli herifi kontrol altına alıyor. Elinin altındaki bir oyuncak haline getiriyor. Bu sahnenin arka planı ise çok daha ilginç. Got in the bed and they were lighting and Chris was walking around and doing things, and then Heath came around and Heath was always in character. So he would come around and, be talking to himself in the corner like this and didn't say anything for maybe an hour. He would walk around and then we'd watch him and then he'd start saying his lines and I would watch him come around the bed like this. And then all of a sudden my hand would go up like this and he caught my hand. And then when we came time to shoot, we had this thing beautifully choreographed and, we never said a word to each other. Wow. Yeah. Heath'in yaptığı bu çalışma aslında Natalie Portman'ın yaptığı şeye benziyor. Bir odanın içine girip o karakter gibi dolaşmak. Bu sahnenin ve oyunculuğun doğal olmasını sağlıyor. Peki Heath bu kadar şeyi hiçbir oyunculuk eğitimi olmadan nasıl başardı? Çünkü o kendini eğitmek için ilginç bir yol bulmuştu. We'd watch a lot of our videos back. It's just curious and watching it and thinking how he could do things different. Kendini o kadar çok kameraya almış ki artık kamera karşısında çok rahat davranabilir hale gelmiş. Got it, boss. Let's go. Okay, I've got my mission. Oynayacağı karakterlerin kamerada nasıl gözükmesi gerektiğini anlamaya başlamış. Kendini kameraya nasıl göstereceğini ve onunla neler yapabileceğini öğrenmiş. Oynadığı sahne sanki tasarlanmış değil de gerçekte oluyormuş da birileri onu kameraya alıyormuş gibi davranmış. Yoksa kimse rol için yumruk yemek istemez değil mi? That scene right there, I was really hitting. And he said, please. He said he needed it. And I was hitting him pretty hard. O rolüne çok iyi hazırlanıyordu. Çünkü o karakterin dışarıdan nasıl gözükmesi gerektiğini anlamaya çalışıyordu. Ve bunun için hep yaptığı şeyi yapıyordu. Kamera kayıtlarını izliyordu. I don't like actor look at monitor. I've witnessed actors look at themselves and mess up their performance. It's too aware. I've never had anybody argue with me on that one. But he is the only person, he would just walk off to the camera. At first I was a little taking it back. Doesn't look like he's self-aware. He just got better. Yani kısacası daha önce hiç görmediğiniz tarzda karakterleri canlandırırken önce sesini bulmalısınız. O karakterin sesiyle konuşup hazırlık yaptığınızda hareketleriniz de değişecektir. Bir de yetenek lazım tabii.